Merhabalar arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir, keyfiniz yerindedir, sağlığınızın, sıhhatinizin de yerinde olduğunu düşünmek istiyorum. Bizler bomba gibiyiz. Allah kısmet ederse birazdan İstanbul'dan kendi aracımızla Fransa'ya doğru yola çıkmayı planlıyoruz. Evdeki bütün hazırlıklarımızı tamamladık sayılır. Araçla alakalı bütün hazırlıkları tamamladık sayılır. Sabahtan beri aracın temizliğiyle bakımıyla uğraşıyorum. Az önce port bagajı doldurdum, bagajı yükledik. Yiyecek içeceklerimizi ayarladık, yolda yiyeceğimiz içeceklerimizi. Bayağı uzun bir yolculuk bizi bekliyor olacak. Uzun rotada öncelikle Sırbistan'da bir gece konaklamayı planlıyoruz. Yine önceki seyahatlerimizde olduğu gibi Niş bizim orta nokta olarak belirlediğimiz bir yer. Niş'te buldum Airbnb'de bir gece konaklamayı düşünüyoruz. Videonun sonunda kalacağımız evin de size içeriğini göstereceğim. Videolarımıza yeni gelen arkadaşlara şöyle bir bilgi verebilirim. Bizler her yıl kendi aracımızla İstanbul'dan Avrupa'ya seyahat eden bir aileyiz. İki tane küçük çocuğumuzla bu seyahati yapıyoruz. Bugüne kadarki yani geçmiş seyahatlerimizin tamamını eski aracımız Octavia ile yaptık. Ancak bir iki video öncesinde sizle paylaştığım gibi artık bu yolculuğu yeni aracımızla yapacağız. Bu bizim için hem güzel bir deneyim olacak hem de bu video aynı zamanda BYD Lovers kanalının takipçileri için de ortak çalışma yaptığımız bir video olacak. Uzun yolculukta bu araçla alakalı deneyimlerimi hem merak edenlere hem de kanalı takip eden takipçileriyle paylaşmış olacağım. Aracımız hibrit bir araç. BYD CLU DMI ile bu yolculuğu yapacağız. Elektrikli araç almadım. Bunu neden almadığımı videonun ilerleyen dakikalarında sizle paylaşacağım. Yapacağımız rotayı yani Fransa'yı veya geçeceğimiz ülkeleri bu araçla giden bir videoya YouTube'da denk gelmedim. Bu benim için de kanal için de bir ilk olacak. Bakalım yolda neler göreceğiz. Hazırlıkları tamamladık sayılır. Birazdan yola çıktığımızda tekrardan görüşürüz. Aracımızı doldurduk. Yükledik daha doğrusu eşyalarımızı. Şimdi 5 dakika içinde yola çıkacağız. Saatler şu an tam 2'yi gösteriyor. Aracımızın deposu full. Şarjımız da şu an %99 seviyesinde. Bu şarj ve yakıtla birlikte arabamız yaklaşık 1080 kilometre menzil gösteriyor bize. Aracımızın kilometresi de şu an sağda gördüğünüz gibi 5499 kilometrede. Bakalım. Hepimize hayırlı yolculuklar dileyelim. Evden tam gece 2.30'da yola çıkmıştık. Şu an saat 5.45. Kapıkule'deki anlık yoğunluk bu şekilde. Evden bu yana da yaklaşık 784 kilometre yol yapmışız. Bakalım Kapıkule'den kaç dakikada geçeceğiz. Önümüzde de herhalde 12-13 tane araba var gözüküyor şu an. 5.45'te geldik. Şu an saat 6.35. 50 dakikadır bekliyoruz şu an. Şimdi Bulgaristan'a giriş kapısı olan Kapitan Andreva sınır kapısına doğru ilerliyoruz. Oradaki bekleme durumu nedir? Birazdan görmüş olacağız. Kapıkule'deki son bekleme noktasından da durmadan geçtik. Şimdi Bulgaristan girişine geldik. Burada sanırım parmak izi alacaklar gibi gözüküyor. Alayım sana bir Murat 131. Yazayım arka tamponuna güllüm diye. Gezdireyim sana bütün Avrupa'yı. Avrupa ya. Tabii ya.
Edirne, Çorlu, Tekirdağ, Keşan dolaşalım bütün Avrupa'yı arabayla anasını satayım. Ben de satayım ben. Önümüzde sanırım 5 tane araç var. 3 tane gişe çalışıyor. Saat şu an 6.39. Bulgar tarafında da 25 dakika bekledik. Saat şu an 7'yi 5 geçiyor. 3 tane noktada ayrı ayrı durdurdular. Parmak izi aldılar. Bu arada kiosk makine yok. Polis kendisi parmak izi alıyor, okutuyor. Bu tarafa gelecek kişilerin bilgisinde olsun. Belki siz geldiğinizde durumlar değişir. Durum böyle. Kabaca da 5.45'te gelmiştik. 1 saat 20 dakikada Türkiye'den Bulgaristan'a girmiş olduk. Şu an Bulgaristan'dayız. İlerliyoruz. Polis bagajlara bakıyor ama böyle üstün körü bakıyor. Bir şey var mı gümrüğe tabi anlamında sordu. Dedim yok. Hiç mi yok diyor. Dedim hiç yok. Sigara falan da mı yok? Alkol de mi yok? Dedim yok, içmiyoruz zaten. Aklınızda olsun. Şimdi evden çıktığımızdan bu yana yaklaşık 300 kilometre civarında yol gelmişiz. Bulgar sınırından geçtikten itibaren hemen 2 kilometre sonra sağda polis çevirme yapıyor. Orada hıza uyun, ne olur 60 hız limiti gösteriyor. İleride radar olarak polis zaten durdurmuş. Gelen bir iki kişiyi çevirmiş. Yakalanmayın. Bu da benden size tavsiye olsun. Biz şimdi yolumuza devam ediyoruz. Türk tarafında 3 tane gişe çalışıyordu. Aslında 2 tane çalışıyordu. Saat tam 6'da 3. gişeyi açtılar ama yani arkaya gelen araç sayısı her geçen dakika arttığı için bayağı bekleme süresi uzun oluyor. Bizim Türk tarafında da bayağı bekledik. 3 tane kapıdan geçiyorsunuz malum sınır giriş ve çıkışlarında. Hepsinde bekletildi. Bulgar tarafında da araç araması falan yapılıyor. Böyle yüzeysel bakılıyor ama onlar da 2 tane gişe çalışıyorlar. Ya 2 gişe böyle efektif çalışıyorlar ama yine ağırdan iş yapıyorlar. Kamera görüntüsü içinde o kabinin içine alıyorlar. Kabinin içinde tekrardan hani Schengen bölgesine girecekseniz diye videonuzu çekiyor, fotoğrafınızı çekiyor veya ne derseniz artık. Durumlar böyle. İlerideki kapılarda ne olup ne bittiğinde size ayrıca zaten yol boyunca anlatmış olacağım. Bulgaristan'da otoyoldayız şu an. Aşağı yukarı 1 saattir araba kullanıyorum. Yollar çok sakin, tenha. Hiçbir araba korna basmadı. Hiçbir araba selektör yapmadı. Çok rahat yollar, çok akıcı gidiyor. Bu arada bu otoyolları kullanabilmeniz için elektronik vinyet almanız gerekiyor. Yani burada bizim Türkiye'deki gibi veya diğer ülkelerdeki nakit ödeme sistemi yok. Ben hafta sonuna özel, yani cumartesi ve pazar için geçerli, sınırsız olarak bütün otoyolları kullanabileceğiniz vinyet aldım. 10 BG'deydi. Ama Avrupa Birliği'ne girdiği için Bulgaristan 5.11 euro karşılığında hafta sonu özel otoyol etiketi almış oldum. Ekranın altına da nereden satın alabileceğinizi linkini paylaşıyorum. Resmi sitedir. Komisyonsuz bir şekilde alabiliyorsunuz buradan. Bu arada siteye girdiğinizde plakanızı tanımladığınızda, ülkeyi seçtiğinizde çok yavaş çalışıyor Bulgaristan'a bu vinyet satın alma sitesi. Önerim size cep telefonunuza mobil aplikasyonunu indirmeniz. Eğer ki cep telefonu uygulamasını indirirseniz orada herhangi bir takıntı veya bekleme yapmadan hızlı bir şekilde vinyeti alabiliyorsunuz. Ama bilgisayardan açtığınızda internet sitesi hata veriyor. Bilginiz olsun. Biz yola devam ediyoruz. Port bagaj yukarıda görürseniz tavanı komple kaplıyor. Sıcağı da kesiyor, bizim için iyi oldu ve bayağı rahatlattı bagajı. İçine bir orta boy, bir de küçük boy valizi yatık vaziyette aldı. Önüne arkasında bir sürü işte eşyalar aldı, poşetler aldı. Puset vardı Gökdeniz için.
Bizim taşıdığımız bebek arabası. Onu da yukarı koyduk. Bayağı rahatlatıyor bizi. Merak edenler için ses yapıyor mu diye soranlar oluyor. Ses çok belirsiz var. 120'den sonra genelde ses yapıyor. Çok hafif fısırdı şekilde. Uğultu kesinlikle yapmıyor. Çünkü Thule'nin en basit modeli ve aerodinamik özelliği, rüzgar direnci, rüzgar katsayısı en düşük olan ürünü. Onu bilerek tercih ettim. İç hacmi de bize gayet yeterli. 400 litre bagaj hacmi var içinde. Valizlerin ortalama eni 26-27 santim civarında. Çok rahat sığıyor. Port bagajın iç kalınlığı 30 santim en kalın yeri. Tabii 25 santime düştüğü yerler de oluyor malum yapısından dolayı. Almak isteyenler varsa kesinlikle tavsiye ederim. Videonun sonunda yakıta etkisi ne kadar onu da göstereceğim. Bu arada ben port bagajı şehirler arası yollarda da 2 defa uzun yola gittim geldim. Orada da denedim ne kadar tüketim yaptığını ve bu rüzgar direncini orada tecrübe ettim. İşte şimdi Fransa'ya giderken denemek de tekrardan kısmet oldu. Nisan ayı gibi aldım. Merak edenler için ürünün de linkini ben açıklamalara bırakırım. Ben aldığım tarihte Euro karşılığı, malum Thule İsveç malı, ithal bir ürün. Euro karşılığında o günün kurundan TL'de satılıyor. Ben aldığımdaki toplam fiyatı ayla birlikte 2250 Euro civarına gelmişti. Merak edenler için bu bilgiyi de paylaşayım size. Şimdi biz sınırdan geçmeden, yani Edirne'de sınıra en yakın akaryakıt istasyonundan depoyu fullledik, benzin aldık. Euro bazında daha uygun çünkü Türkiye'de. Bulgaristan'a baştan başa rahat geçebiliyoruz araçtaki yakıtla. Genelde ben Sırbistan'da depoyu bir fullleyip de kalan mesafeyi de onunla kat edebiliyordum. Sırbistan'da şöyle bir sıkıntılı işler var. Bunu hem takipçiler Instagram'dan yazışıyoruz, konuşuyoruz. Hem de yoldaki arkadaşlarımdan bilgi geliyor, teyit ediyorum. Aynı zamanda kalacağım yerdeki ev sahibiyle de teyitleştim bunu. Sırbistan'da benim güvendiğim marka OMV petrol istasyonları var. Bunu her videomda söylüyorum. Güvenilir. Aynı bizdeki Opet gibi olduğunu söylüyorum. Videolarımı takip edenler zaten bilir. Rus uyruklu, yani Rus menşeli veya ne bileyim Rus markası olan istasyonlardan akaryakıt alacaksanız cebinizde mutlaka Sırp dinarı olmak zorunda diye hissettiriyor size oradaki akaryakıt istasyonları. Yani ben ödemeyi nakit yapayım veya kredi kartıyla yapayım derseniz kabul etmiyorlar. Kesinlikle aklınızda olsa çok kişi böyle mağdur olmuş. Ya Sırp dinarı yanınızda bulundurun, o istasyonlardan akaryakıt alacaksanız. Almayacaksanız da ben size OMV istasyonunu öneriyorum. Veya Rus markası istasyonların dışındaki herhangi bir istasyonunu alırsanız da en azından bugün için kredi kartı veya euro ile ödemenizde herhangi bir sorun yaşamayacaksınız. Bu bilgi de aklınızda olsun bu yola gelecek arkadaşlar için. Veya şöyle de bir alternatif yapabilirsiniz. Bulgaristan sınırından çıkmadan, yani Kalotina sınır kapısından geçmeden Bulgaristan'da da deponuzu doldursanız Sırbistan'ı baştan başa yakıt almadan da geçmiş olabilirsiniz. Bu da aklınızda olsun. Otoyolda Bulgaristan'da gişe yok demiştim ya size. Vinyet almak zorundasınız. Olmayanlar da bildiğim kadarıyla 120 Euro'dan başlayan cezalar yazılıyor. Böyle belli aralıklarla üstte kameralar var. Mesela şimdi şuradaki viyadükte görüyorsunuz. Kameralar aynı zamanda vinyet sorgulama da sistemi. Geride bununla alakalı uyarı var. Tek tek bütün kameralar plakaları tarıyor. Bulgaristan'ın ortasında bir yerdeyiz. Sofya'ya yaklaşık 100 kilometre kadar yolumuz var. Burada böyle OMV'nin de şarj istasyonu var. Süper şarj. Çok güzel bir yer. Bir dinlenmek için burada durduk. Bebeğin mama saati falan. Port bagajı merak edenler için şöyle dıştan da ben size göstermek istiyorum. 400 litre küçük gibi gözükebilir ama
Baştan başa uzunluğu dıştan 216 santim. Aslında bayağı devasa bir şey. İçine orta ölçekte hemen hemen bütün eşyalar sığıyor. Eni de 80 santim civarında. Sunroof, yani cam tavanın açılması herhangi bir engel teşkil etmiyor. Molu olduğu için şöyle cam tavanı da açtım. Şöyle üstte en az 3 parmak kadar boşluk kalıyor. Tek kademe açınca da şurada 2 parmak kadar boşluk kalıyor. Bayağı hoş bir şey. Arabamızı da göstereyim. Yeni yolu bu arabamızla yapıyoruz. Hem elektrik motoru var bu arabada hem benzin motoru var. 218 beygir. Almak isteyenlere tavsiye edebilirim arabayı. Tamam. Dik tut. O yastığı da buraya koy. Üstleri de buraya koy. Düşürme. Üstü de yere düşürürse mesela. Tamam. O da koy. Tamam. Şimdi sen de rahat rahat otur arabaya. Sen olmasan benim aklıma daha yemek gelmez. Hele akşam hiç. Ya yemek yemeden arabamı sürdüm. Evet. Odaklan yola bit. Öyle olmuş işte. Enerji harcıyorum. Ne enerjisi? Ben yan oynuyorum sadece elimle. Boğa burcuyla araba sürmek. Böyle. Ya babam da öyle işte. Annem de kızıyor hiç boğazını tutmuyor diye. Ama yolda insan çıkıyor genelde araba sürerken. Ya çok pis ya. Vallahi bak ben çıkıyorum. Böyle hani bir şeyler yiyesi, bir de bir şeyler yemesem rahat etmiyorum. Yani öğleden sonra zaten bir saat 48 dakika. Bir çikolata ver yiyelim. Nereden buldun ben şu an? Var poşet nereden buldun? Kim bulur nerede? Nerede baba? Çok ayağı çok güzel. Şu an Belgrad tabelası gözükmüyor. Sınır kapısına da yaklaşık 30 kilometre menzilimiz var. Kalotina sınır kapısına geldik. Bulgaristan'dan çıkacağız. Orada pasaport kontrolü yapılıyor. Bulgaristan Avrupa Birliği üyesi ülkesi artık. Ama Sırbistan değil. Onun için ülkeye girişte pasaport vizelere vesairelere bakıyorlar. Bakalım burası kaç dakika bekletecek bizi. Şu an haritada baktığımda kırmızı gözüküyor burası. Bulgaristan'a 7'yi 5 geçe gibi girmiştik. Şu an saat 11.30 gibi. Molada da dahil yaklaşık 4,5 saatte Bulgaristan'ı baştan başa kat etmiş olduk. Bu sınır kapısına biz ne zaman gelsek, yani Bulgaristan'dan Sırbistan'a, Avrupa istikamete ne zaman geçiyor olsak minimum 20 dakika bekliyoruz. Şu an kapının durumu hepsi yeşil gözüküyor. Beklemeleri de görüyorsunuz. Ortalama kapı başına 2-3 tane araç var. Ama biz All Passports'a gireceğiz. Soldaki 2 kişi All Passports yazıyor. Diğerleri Avrupa Birliği vatandaşları, İsviçre vatandaşları olarak gözüktüğü için onlarda bekleme yok gibi. 2 tane araç falan gözüküyor ortalama gişe başına. Bizim de önümüzde herhalde kabaca 10 tane araç var gibi. Saat şu an 11.34. Umut yaşlık ve camı daha güzel oynuyor. Bu arada kapıda bekleme olduğu için gümrük polisi de sürekli araçların peşinde dolaşıp da bagaj kontrolü yapıyor ama yüzeysel bakıyor böyle. Hepsinin sorduğu şu, sigara var mı diye soruyor. Ya enteresan geldi. İçmiyorum diyoruz ama yine usulen de bagajı açıp da böyle yüzeysel de olsa kontrolünü yapıyor. Bir tane poşete baktı öyle elle yok da bu ne diye açtım gösterdim. Sonra tamam devam et dediler. Haritaya yukarıdan bakarak nerede olduğumuzu ve bizi nelerin beklediğini tam olarak görelim. İmleçle işaret ettiğim ilk nokta Bulgaristan'ın çıkış kapısı olan Kalotina. Hemen ilerisindeki nokta ise Sırbistan'a giriş yapacağımız Gradina kapısı. Haritayı biraz daha yatay pozisyona getirdiğimizde yönümüz netleşiyor. İstanbul'dan gelip sınır geçişi için kuyruğa girdiğimiz yol tam olarak burası. Bu iki kapıyı ortadan kesen dikey hat, Bulgaristan ve Sırbistan'ın resmi olarak birleştiği kesişim noktasını gösteriyor.
Haritayı biraz daha yatırıp baktığımızda ise Sırbistan'a doğru uzanan o Avrupa yolu tam olarak karşımızda bize göz kırpıyor adeta. Kalotina'da tam 50 dakikada işlemlerimizi hallettik. Şu an saat 12:25 geçiyor. Bayağı bir bekleme vardı. Parmak izi alıyorlar. Pasaportlara kaşe basmıyorlar. O parmak izi alma olayı bayağı bir oyalıyor insanı. Şimdi Kalotina'dan çıktık. Bakalım Gradina sınır kapısında ne kadar bekleyeceğiz. Bu arada bizim Gökdeniz'in de kamerayla yüzünü aldılar. Mesela Bulgaristan'a girişte veya Türkiye'den çıkışta almamışlardı. O biraz tuhaf oldu. Çünkü çocuk girerken parmak izi veya yüz biyometrik verisi vermezken Bulgaristan'dan çıkarken vermiş oldu. Tuhaf oldu. Aksine benden de sadece parmak izi aldılar. Video görüntümü almadılar. Polis gönderdi direkt. Şimdi Gökalp bizim 10 yaşında. Ondan da parmak verisi almadı ama Türkiye'den çıkarken, daha doğrusu Bulgaristan'a girerkenki gibi video görüntüyü aldı. Bebekten de almaları biraz tuhaf geldi. Gelecek arkadaşların bu da bilgisinde olsun. Çıkışta son bir gişeye daha girdik. Pasaporta burada kaşe de vurdular. Şimdi Gradina'ya doğru gidiyoruz. Orada da araç kuyruğu var gibi ama bakalım ne olacak. Bu arada sol tarafta Bulgaristan'a girecek olan araçları görüyorsunuz, kuyruk. Aşağı yukarı 300 metre civarında gözüküyor. Şu an saat 12.30'tam. Bilgiyi düzelteyim. Kaşe vuran yer Sırbistan giriş kapısı Gradina'ymış. Ben tabii kafa biraz şey olunca yanlış bilgi vermiş olmayayım diye düzelteyim dedim sizin için. Sırbistan sınırından içeri girdik. Takribi 3-4 kilometre sonra ilk otoban gişesine şu an yaklaştık. Videolarımızı takip ediyorsunuz zaten, biliyorsunuz. Burada vinyet olmadığı için otoyola girişte otoban gişesinden fiş alıyorsunuz. Ticket alıyorsunuz daha doğrusu. Otobandan çıktığınız yerde de onu görevliye verip ödemesini nakit olarak yapıyorsunuz. Şimdi burada ilk otoyola giriyoruz. Girişte de ticket'ımızı alacağız. Gişeler şu an boş gözüküyor. Daha ben gelmeden zaten otomatikman kamera aracı algılayınca plakayı okuyup da doğrudan ticket veriyor. Yolumuza devam ediyoruz. İşte kalacağımız eve de şu an 88 kilometre gözüküyor. 50 dakikada yolumuz var gözüküyor. Eve devam ediyoruz şu an. Bugün sınır kapılarında toplamda 2 saat 10 dakika kadar zaman kaybımız olmuş ama yaz sıcağında şöyle bir bilgiyle kendimi avutuyorum. Avrupa istikametine doğru aracımızı sürdüğümüz için güneş arkamızda kalıyor. Yani akşama kadar güneş full arkamızda kalacak. Ama Avrupa'dan Türkiye'ye gelecekler doğrudan güneşe karşı araç kullanacaklarını bilerek hazırlık yapmalarını öneririm. Özellikle küçük çocuğu olanlar varsa. I see the crossroads coming up ahead. A choice I made, but haven't made yet. Why do pathways feel so threatening? What if I'm never ending? Bir takipçimiz soruyordu yol üzerinde tuvalet vesaire var mı diye. Almanya'daki videolarda gösterdim ama böyle otoyol kenarlarında da küçük karşıdaki bir mavi kabinetler var. Oralara ihtiyaçlarınızı giderebilirsiniz ama kadınlar için çok hijyenik sayılır mı? Çok emin değilim. İçeride tek klozet var. Hijyen ürünü yani tuvalet kağıdı vesaire de çok bulmak mümkün değil. Ama erkekler için yol üzerinde kullanılmaya elverişli olduğunu söyleyebilirim.
Şöyle merak edenler için de tuvaleti etrafından göstereyim size. İçerisi şöyle. Bir tane delik var. Var ola içeride. Aha böyle delirmek delik var. İçinde ne var ola? Var. Temiz yerlerde şuralara tuvalet kağıdı, ayna, su falan da koyuyorlar ama. Hijyenik değil. Hiç yoktan iyidir. Gece 2.30'dan beri yollardayız. Saat şu an 12.30'a geliyor. Size birazdan çok güzel bir lüksten bahsedeceğim. Birazdan. İleride bir yerde yangın var. Dumanı görüyorsun zaten. İtfaiye arabalara geçti az önce. Bakalım yolumuzun üzerinde bir yer yanıyor. İnşallah ciddi bir şey yoktur. Orada çok ciddi bir yangın var. Acaba ne? Araba mı yoksa? Araba yanıyor. O araba yanıyor. Aa. Araba yanıyor. Aa. Ne o? Bir tane BMW Jeep yanıyor. Sarı plaka, Hollanda plakalı sanırım. Allah yardımcılar olsun, inşallah kötü bir şey yoktur. Otobandan çıkacağız. Şimdi fişi vereceğiz. Daha doğrusu ticket'ı vereceğiz. Ödememizi yapacağız. Evimiz buraya çok yakın. Ne kadar gözüküyor? 2.7 kilometre gözüküyor navigasyonda evin. Bu otoban gişesine. Bu otoban gişesine bir önceki videoyu hatırlayanlar bilir, en son yayınladığım benim Avusturya'dan dönüş videomuz ikinci etapta. Onda da zaten kaldığımız evine buraya yakındı. Aynı ev değil, başka bir evde konakladık. Acaba kaç para alacaklar? Sırbistan gişelerinde ödemeyi nakit veya kredi kartıyla yapabiliyorsunuz. Ben euro olarak vereceğim. Sırp dinarı almadım. Kredi kartını da çok kullanmıyorum yurt dışı harcamalarında. Çünkü banka hem en yüksek faizden TL'ye çeviriyor. Hem de %3 de harcamanın %3'ü kadar da yurt dışı harcama komisyonu kesiyor. Aklınızda olsun. Hello. 5,5 euro yazıyor karşıda zaten tabelada. Ama şeyi bilmiyorum, mesela Sırp dinarı olsaydı kaç paraydı? Euro olunca komisyonla mı 5,5 euro alıyorlar? Onu bilmiyorum. Bilen, tecrübe eden varsa yorumlara yazabilir. En azından videoyu izleyenler de aydınlanmış olur. Para üstüne aldık. Şimdi eve doğru devam ediyoruz. Bir yığın bozuk para verdi onlara. Cüzdana koyalım. Bir de bozuk paralar için kendinize bir küçük kutu, cüzdan bir şey ayarlarsınız. En azından nakit vereceğiniz zaman 1,5 euro, 3 euro, 5 euro neyse oradan ayıklayıp da verirsiniz. Madeni para, demir para kalabalığı olmamış olur eliniz cebinizde. Eve yakın Lidl mağazası varmış. Abur cubur veya yiyecek içecek bir şey lazımsa bir bakacağız envanterimize gibi de. Ona göre alışveriş yapabiliriz belki. Bas nereye bas? Bak bunu şöyle götürüyorsun, tamam mı? Şöyle açalım. Evet. Gel. Gel anne. Sert bir giriş yaptık. Geçen geldiğimizde de bu sokaklardan birinde kaldık ama hangisinde kaldığımıza bir haritadan bakmam lazım. Şimdi çok ezberimde sokaklar. Paralel sokaklar, böyle Kocaeli sokakları gibi. Eski tipik Sırbistan mimarisi evler var.
İşte kalacağımız eve şu an geldik. Saat buranın saatiyle 1'e 10 var, yani 12:50. Size kalacağımız evi de kısaca göstereyim. Mahalle şöyle. Butik bir mahalle. Evler çok şahane. Ev çok güzel. Böyle butik bir apartman. Şu daire bizim. Orada kalıyoruz. Şu yandaki de oda da bizim. Arabayı da böyle çekebileceğiniz çok güzel açık bir alan var. Ama şöyle demir kapısıyla kapatılıyor. Tamamen güvenlikli bir yerde. Evler zaten böyle butik. Araba güneşte kalıyor ama yapacak bir şey yok. Kapı böyle kilitli demir kapı. Dışarıda o kutuda giriş yapıyorsunuz. Şöyle eve de çıkalım. Evin girişinde de böyle şifre var. Onunla giriyorsunuz veya şu aparatla açıyorsunuz kapıyı. Asansör falan yok. Bu kat bize ait. 1+1. Çok güzel butik, içi falan yapılmış bir ev. Arkadan başlayayım. Şöyle evin arkasını görüyor. Böyle güzel bir tuvalet banyosu var. Gayet temiz. Bizden önce de İstanbul'dan gelen başka bir aile varmış. Onlar çıkmış, biz geldik. Şöyle küçük oturma alanı var. Açık mutfağı var. Burada buzdolabı var. Rafları. Airbnb'lerde böyle tabak, çanak, bıçak, ıvır zıvır her şey var. Bütün ihtiyaçlarınızı karşılayabiliyorsunuz. Isıtıcılar, elektrikli ocaklar falan filan var. Dediğim gibi tabak, çanak, bardak falan hepsi burada. Şöyle 2 yataklı yatak odası var. Burası da evin önüne bakıyor. Arabaya bakıyor doğrudan. Televizyon falan. Şimdi 10 saatten biraz fazladır araba kullanıyorum. Bayağı yoruldum. Arabada bozulacak sıcakta olan şeyleri alacağım. Bir dolaba falan yerleştireyim. Ondan sonra konuşuruz. Hatta bu öte burada sonlandıralım. Yarın buradan yolumuza devam ederken tekrardan size görüşmüş oluruz. Görüşürüz. Bir de size kendi tecrübelerimden bahsedeyim. Biz Sırbistan'da yıllardır kalıyoruz, hep böyle mola için, dinlenmek için en az bir gece kalıyoruz. Hangi ev sahibinde, hani hangi ev sahibinin evinde kalıyorsa kalın, hepsi çok sıcakkanlı insanlar. Hani hakikaten tam konaklayanlar sayesinde puan alıyorlar, ona göre müşterileri artıyor vesaire, ama onun dışında baktığınızda hakikaten o güzel elektriği algılıyorsunuz. Bunu zaten Sesli Yolculuklar serisinde bilhassa böyle hani farklı yönleriyle bütün hayatta bütün edindiğimiz tecrübeleri, gördüklerimizi kendi perspektifimizden size anlatmaya çalışıyorum. Şimdi az önce de size demiştim ya, gittiğim zaman size videonun sürprizinden bahsedeceğim diye. Şimdi bir Karadeniz olarak bizde şöyle bir tabir vardır. Çay Rize'de demlenir, Trabzon'da içilir diye. Bizde de şöyle bir şey oldu. Ben 10 saatten fazladır araba kullanıyorum. Benim İstanbul'da demlediğim çayı Sırbistan'da yine demlediğim sıcaklıkta içmek nasipmiş. Dumanı görüyorsunuz. Şimdi yolda bayağıdır ufak tefek bir şeyler yedik ama karnımız acıktı. Bir şeyler atıştıralım. Tekrardan görüşürüz.